Herkese tekrardan selamlar. Siz sormadan hemen açıklamamı yapayım. Evet 6 aydır video atmadım, farkındayım. İş hayatına tekrar dönmem ve ayrıca mental olarak biraz yorulmam nedeniyle video yapmaya devam edemedim. Ayrıca eski videolarımın altına sürekli bıraktın mı diye soruyordunuz. Ben de bir gün illaki dönerim diye bilerek cevaplamadım. Dönüşüm biraz şekil olsun diyerekten Berserk videosu yaparak karşınıza tekrardan geliyorum. Sizden tek bir ricam var. İstediğiniz video fikirlerini bana lütfen belirtin. Fakat bu One Piece videosu gelsin, Jujutsu Kaisen videosu gelsin gibi değil de işte sallıyorum Vinland Saga'da ikinci sezondan sonra neler olacak, böyle video yapar mısın gibisinden olsun. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden Berserk serisinde en güçlü 15 karakter kimlermiş sıralayalım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Listemize sondan giren karakterimiz Griffiths'in ordusunda önemli bir rol oynayan Irvine oldu. Irvine hakkında yorum yapmadan önce liste hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle Berserk bir shonen seri olmadığı için bir Naruto, Bleach, One Piece gibi sıralama yapmak oldukça zor. Karakterler seri ilerledikçe gelişiyor ama sonuçta seinen bir seri olduğunu unutmamak gerekir. Serinin amacı güçten ziyade hikaye odaklı. Yani kısaca karakterleri tamamen tahmini olarak ve gördüklerimize göre sıraladım. Tabi sıralamayı yaparken fiziksel güç, hız, zeka ve büyü gücü gibi birçok şeyi ele aldım. Böyle düşündüğümde Irvine dönüşümüyle birlikte bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu panelde tek bir atışıyla horozu öldürmüştü. Hemen aklıma burası geldi. Grunbelt bu elmastan ejderhaya benzeyen Griffiths'in öncü birliklerinde yer alıyor. Seriyi uzun zamandır takip etmeyenlere de bu şekilde hatırlatalım karakterleri. Guts Berserker zırhını taktığı zaman ilk karşılaştığı isim Grunbelt olmuştu. Form değiştiğinde bayağı güçlü bir tip gibi görünse de ilk defa Berserker zırhını kullanan Guts bayağı hasar verip zırhını çatlatmayı başardı. Böyle geniş bir karakter kitlesine sahip bir seride güç olarak ilk 15'te rahat bir şekilde yer alacağını düşünüyorum. 13. sırada iki isme yer verdim. İlki Şahin'in kanatları olarak bildiğimiz ekibin komutanı olan Locus. Bence serideki en estetik çizimlerden birine sahip. Irvine, Grunbelt gibi çok güçlü isimleri yönlendirmesi sebebiyle onların önüne koydum. Zaten siz de sıralama ilerledikçe birçok karakteri tahmini olarak sıraladığımı göreceksiniz. Daha önce de dediğim gibi Berserk shonen bir seri olmadığı için listedeki birçok karakter tamamen sizin fikrinize göre yer değiştirebilir. İkinci isme gelirsek de ben Daiba'nın bayağı sağlam olduğu kanaatindeyim. 272. chapter'da Guts, Shirke ve Serpico ekibine bayağı zorluk çıkarmıştı. Zaten Ganishka'nın ordusunda en güvenli isimlerden biri olduğunu görmüştük. Aynı şekilde Erika'yı kurtardığı kısmında da büyücülük hünerlerini bize sunmuş oldu. Locus'la aşağı yukarı aynı güçte görüyorum. Deniz tanrısı boyut olarak belki de serideki en büyük 2-3 canavardan biridir. Tek dişi Guts'ın boyu kadar, dokunaçların sadece biri net bir şekilde bir havari kadar güçlü. Guts öldürebilmek için bayağı uğraşmıştı, hatta içinde mahsur falan kaldı. Kısa kesersek bence sıralama olarak hak ettiği yer 12. sıradır. Birkaç sıralama öne ya da geri oynayabilir, o da sizin bileceğiniz iş. Listede birkaç karakterin sırasına tepki geleceğini düşünüyorum. Bunlardan ilki tabii ki Guts. Guts müthiş bir karakter. 373. chapter'dayız ve bu zamana kadar fiziksel ve zihinsel olarak gelişimi gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Güç olarak Grunbelt ile savaşından sonra büyük bir sıçrama yaşadığını söyleyebiliriz. Mozgus ve Wild gibi karakterlere karşı savaşsa da bunlar Berserker zırhı kuşanmadan önceydi. Dediğim gibi Grunbelt ile savaşı sonrası büyük bir seviye atladı. Son 4-5 manga bölümü olanlardan sonra hırsını ve hedeflerini kaybetti gibi görünüyor. Fakat neler olacağını bilmiyoruz. 20-30 bölüm sonra sıralamanın daha da ilerisinde olacaktır. 11. sıra şu an için normal gibi görünüyor. Genelde çoğu Berserk güç sıralaması yapan kişiler Guts'ı Zod'dan daha güçlü alır. Ben neden almadım açıklamamı yapacağım. Öncelikle serinin birçok kısmında bu ikili karşı karşıya geldiler. Bazı yerlerde de birlikte savaştılar. Guts zaman geçtikçe Zod'un seviyesine yaklaşmaya devam ediyor. İlk savaşı saymazsak 180. chapter'da daha Berserker zırhı yokken Zod çok zorlanmadan galibiyet alıyor. 224. chapter'a geldiğimizde Zod Skull Knight'a seni burada durduracak tek kişiyim dese de aralarında bariz bir güç farkı var. Burayı çok önemli kabul etmiyorum. 276. bölüme geldiğimizde Zod ve Guts Ganishka'ya karşı birlikte savaşıyorlar. Bu savaşta Ganishka'nın yıldırımlarına karşı Zod'un çok daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Guts yerde yatarken Zod savaşmaya ve hatta en son birlikte saldırı yapmalarına öncülük ediyor. Yine dediğim gibi Guts'ı Zod'un önüne alabilirsiniz ama benim şu an için görüşüm Zod'un çok az bir farklı önde olduğu. Flora hiç kimsenin listesinde olmayan tek karakter. Peki sen niye listene koydun kardeşim, bize şekil mi yapıyorsun diye soracak olursanız size söyleyecek birkaç tahminim mevcut. Öncelikle Skull Knight'ın sevdiği kadın eski kiraz çiçekleri rahibesi Flora'nın en yakın dostu.
Tahmini olarak düşünürsek eski kiraz çiçekleri rahibesi Berserk serisindeki büyü gücü olarak en güçlü isimlerden biri olmalı. Kısaca o öldükten sonra Flora çok uzun bir süre yaşamaya devam ediyor. Şu an çaylak gibi gördüğümüz Şirke bile ne kadar güçlüyken Flora'nın ben net bir şekilde serideki en güçlü büyücü karakter ya da işte Magic karakter olduğunu düşünüyorum. Bir diğer eklemek istediğim detay ise Griffiths'in ısrarlı bir şekilde Flora'yı ve mekanını ortadan kaldırmak istemesi. Onu hedefleri için büyük bir tehdit olarak gördüğü aşikar. Videonun başında da dediğim gibi bazı şeyler tamamen tahmini olacak. Bunlardan biri de Flora'nın gücüydü. Zaten 353. bölümde son bir güzelliğini yapıp Farnese ve Şirke'de rüyalar geçtiğinde verdikleri mücadelede büyük bir yardımı dokundu. Kuşan İmparatorluğu'nun lideri Ganishka form değiştirmeden bile fazlasıyla güçlü bir karakter. Zod kısmında anlattığım gibi Guts ve Zod birleşip anca hasar verebildiler. 295. bölümden sonra herhalde serideki en büyük karaktere dönüştü. Boyut olarak daha büyüğü var mı? Hatırlamıyorum. Varsa lütfen bizlere hatırlatın. Yıkım gücü olarak seride eşi benzeri olmayan bir güce sahip. Tek bir ayak basışı bir şehri yok etmeye yetiyor. Tek bir kolu bir havariden çok daha güçlü. Tabi boyutuyla kazandığı yıkım gücünün bir de dezavantajı var. Skull Knight gelip tek bir darbeyle işini bitirdi. Skull Knight'ın bu olayı da sıra geldiğinde konuşacağız tabii ki. Ganishka son formuyla listemizde 8. sırada. Neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadığımız için 5 kişiden oluşan Tanrı Eli grubunu sadece tahmini olarak sıralayacağım. Bu arada Ubik'i ne zaman görsem aklıma Şafak Sezer'in oynadığı Kuna karakteri geliyor. Bilmiyorum siz benzetebildiniz mi? Bunun dışında Griffiths'e yaptığı gibi anıları değiştirip sizi manipüle edebilme yeteneği oldukça yüksek. Aynı şekilde yine Konrad hakkında bir bilgimiz yok. Diğer Tanrı Eli üyeleri gibi nedensellik ve kader hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıyeten özellikle fareleri kullanarak belli dönemlerde insanlığa ölümcül hastalıkları yaydığını biliyoruz. Belki çok daha güçlü, belki biraz daha zayıf ama tahmini olarak 6. sıraya yerleştiriyorum. Evet, geldik benimle aynı fikirde olmayacağınız en önemli kısma. Neden 5. sıraya koydum? Çünkü yine tamamen tahmini konuşacağım. Öncelikle Skull Knight'ın elinde inanılmaz güçlü bir kılıç mevcut. Ganishka'ya tek attığı sahnede Griffiths bu saldırıyı çarptırmasa neler olurdu bilmiyoruz. Nihai amacı Void'i öldürmek ve böyle bir amaç taşıyan bir karakterin en azından Tanrı Eli grubunda yer alan 2 kişiden güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi siz hiçbir Tanrı Eli'nden güçlü olamaz derseniz de buna karşı gelemem. Bu arada kılıcına tier verilmez filan diyen arkadaşlar varsa ben saçma işlerle uğraşmıyorum. Benim videolarım da size göre değil. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Kısaca Skull Knight her türlü listede ilk 7'de olmalı. Ben de 5. sırayı uygun görüyorum. Ubik ve Konrad'da söylediklerimi tekrarlamak istemiyorum. Yine gücünü hiçbir şekilde bilmediğimiz Slank karakterini 4. sırada yer verdim. Güçlerini tamamen bulundukları konumdan geldiğini tahmin ediyoruz. Sıra bundan sonra iyice kesinleşti artık. Femto yani Griffiths tutulma öncesinde hem liderliğiyle, savaş zekasıyla, manipüle yeteneğiyle ve bir de birebir kombat yeteneğiyle oldukça güçlüydü. Tutulma sonrası artık tanrı seviyesine yükseldi. Fiziksel dünyanın çok üzerine çıktı. Bildiğiniz gibi Skull Knight'ın nedenselliği ortadan kaldıran saldırısını mekansal manipülasyon ile Ganishka'ya yönlendirip saldırıdan kurtulmuştu. Bu seviyeden sonra Guts intikamını nasıl alacak? İş iyice zorlaşmaya başladı. 362. bölümde gördük ki Void Tanrı Eli grubunun en eski üyelerinden biri. Zaten şu anda da liderleri konumunda. Onun da gücünü anlatacağımız işte şöyle yaptı, böyle oldu gibi bir durum maalesef söz konusu olmadı. Fakat mevcut durumu göz önüne aldığımızda Berserk serisi için en güçlü karakter olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Zaten kurban damgasını işaretleme yeteneği de Void'a ait. Normalde ben liste videolarını böyle karakterleri koymayı pek sevmem. Sonuçta Idea of Evil karakter bile değil. Fakat listeye almadığımda da nerede, niye koymadın diye tepki alıyorum. O yüzden koymuş olalım. Eğer listede olmasaydı sıralar bir kaydığı için 15. sıraya büyük ihtimalle Elflerin Kralı'nı koyabilirdim. Emin değilim, çok düşünmedim. Idea of Evil'a dönersek serinin resmen tanrısı, insanlığın kaderini kontrol eden, belli sonuçların oluşmasını sağlayan uğursuz bir güç aslında. Birçok kişi de 5 kişiden oluşan Tanrı Eli'nin kötülüğün fikri ya da kötülüğün atası diye çevirebileceğimiz varlığa hizmet ettiğini düşünüyor. Listemizin de böylelikle sonuna geldik. Uzun zaman sonra güzel bir video ile geri döndüğümü düşünüyorum. Videonun başında da dediğim gibi video fikirlerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.